Okullarda inek olarak tabir edilen öğrencileri hatırlarsınız. Kafalarını kitaptan kaldırmazlar. Derslerden daha önemli bir hadise yoktur hayatlarında. Ve ilerleyen yıllarda ya matematikçi olurlar ya da fizikçi. Bazıları şansı yaver giderse bilim dalında Nobel ödülü bile alabilirler. Ama gelin görün ki insanlarla, daha doğrusu karşı cinsle ilişkilerin denklemini bir türlü çözemezler. The Big Bang Theory tam da böyle iki arkadaşın öyküsünü anlatıyor. Leonard ve Sheldon adlarındaki iki arkadaşın oturdukları apartmanda yan daireye yeni bir komşu taşınır. Adı Penny olan bu komşu güzeller güzeli bir sarışındır. Üstelik maceralı bir ilişkiden daha yeni sapasağlam ayakta çıkmıştır. Penny, zekaları gereğinden fazla ilerlemiş ancak kızlar konusunda oldukça geri kalmış bu yeni iki komşusuna hayat hakkında öğretebileceği bir şeyleri olduğunu düşünmektedir. Yaşanacak olanlar da zaman içinde onun ne kadar haklı olduğunu gösterecektir. Ve biz de sizlere bu videoda The Big Bang Theory dizisi hakkında çok bilinmeyen bilgileri anlatacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Videosunu yapmamızı istediğiniz karakterleri, dizileri ve filmleri yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Videonun bazı yerlerinde diziyi bitirmeyenler için ufak spoilerlar olabilir. Uyarımızı da yaptığımıza göre şimdi videoya geçebiliriz. En başta dizinin adı Penny, Lenny ve Kenny olması düşünülmüş. Pilot bölümünde Leonard ve Penny ilk tanıştıklarında Penny'nin giydiği tişört dizinin 100. bölümünde yine Penny'nin üzerindeydi. Sheldon Cooper karakterini canlandıran Jim Parsons, Sheldon rolü için yaptığı seçmeler o kadar iyiymiş ki dizinin yaratıcısı Chuck Lorre hemen ikinci deneme için gelmesini istemiş. Çünkü Chuck Lorre, Jim Parsons'ın göründüğü kadar iyi olduğundan %100 emin olmak istemiş. Raj'ın alkol tükettiği zamanlar dışında kadınlarla konuşmaya çekinmesi, dizinin yapımcısı Bill Prade'nin bilgisayar şirketinde çalışırken eski bir iş arkadaşına dayanmaktadır. Dizide Sheldon'ın annesi Mary karakterini canlandıran Laurie Metcalf, dizinin yan dizisi olan Young Sheldon'da genç Sheldon'ın annesini canlandıran Zoe Perry'nin annesidir. Sheldon karakterini canlandıran Jim Parsons, gerçekten de Sheldon'ın favori enstrümanı olan teremini çalabiliyordu. Ana kadın karakterlerin dizideki ilk görünümlerinde onlarla ilk konuşan kişi gelecekteki eşleri olmuştur. Penny ile ilk konuşan Leonard, Bernadette ile ilk konuşan Howard ve Amy ile ilk konuşan Sheldon'dır. Dizide bir hayli dinleme fırsatı bulduğumuz Soft Kitty aslında gerçek bir şarkıdır. Bu şarkının dizi için yapıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Şarkının orijinal ismi Warm Kitty ve 1930'larda Edith Nevlin tarafından yapılmış. Bu şarkının dizide kullanılmasının sebebi ise dizinin yapımcılarından Bill Prade'nin kızının anaokulundayken sınıfta bu şarkıyı söylemeleri. Dizinin Almanca dublajlı versiyonunda Sheldon karakterini seslendiren seslendirme sanatçısı Gerrit Schmidt-Foss, Leonardo DiCaprio'yu da seslendirmektedir. Leonard'ın gözlüklerinde cam yoktur. Leonard karakterini canlandıran Johnny Galecki'ye göre bunun sebebi Sheldon karakterini canlandıran Jim Parsons'ın kendisinden bir hayli uzun olması sebebiyle ona bakmak için sürekli kafasını kaldırmak zorunda olması. Bu anlarda projektörlerden gelen ışıklar gözlüğün camından yansıyor ve parlama yapmasıdır. Sheldon ve Leonard karakterleri isimlerini oyuncu ve yapımcı olan Sheldon Leonard'dan alıyorlar. Dizinin yayınlanmayan pilot bölümünde Wolowitz ve Kutrapali yoktur. Penny ve Leslie rolleri başka oyuncular tarafından canlandırılmıştı. Ayrıca Penny'nin adı yayınlanmayan bu ilk bölümde Katie'ydi. Sheldon sıklıkla en favori karakterlerinden biri olan Flash baskılı tişörtler giyiyor. The Flash dizisindeki karakterlerden Cisco Ramon da buna gönderme yapmak için The Big Bang Theory ile ilgili tişörtler giymiştir. Sheldon ve Leonard'ın yaşadığı ev tek katlı ve tek merdivenli bir ev. Bu sebeple ne zaman karakterlerin merdivenden indiği ya da çıktığı bir sahne çekilecek olsa set görevlileri farklı kat algısı yaratmak için kapıların görünüşünü değiştiriyorlar. Raj'ın dairesi ve Howard ve Bernadette'in evi asla aynı bölümde birlikte görülmediler. Çünkü bu iki daire de aynı sete kuruluyor. İkisinin aynı anda bulunması imkansız. Dizi her bölümün adını gerçek bir bilimsel kuraldan, teoriden ve deneyden alıyor. Sadece pilot bölümü hariç. O bölümün adı pilottu. Dizide bilim kurgu, fantastik, çizgi roman ve özellikle Star Trek ve Doctor Who seven bir karakter olan Sheldon'a hayat veren oyuncu Jim Parsons, hayatında bir kez bile ne Star Trek ne de Doctor Who izlemiş.
Yaptığı bir röportajda dizileri izlemediği gibi bilimle de pek ilgili olmadığını söylemiştir. Dizinin ardından bir arı türüne Euglossa bazinga ismi verildi. Amy karakterini canlandıran Mayim Bialik, gerçekte nöroloji bilim dalında doktora yapmış. Doktor Kutropoli karakterini canlandıran Brian George ve Amy karakterini canlandıran Mayim Bialik, diziden önce Blossom isimli dizi projesinde beraber rol almışlardır. Bazinga kelimesini dizinin yazarı uydurmuş. Bu kelimeyi aslında kamera arkasındaki şakalarda kullanıyormuş. Daha sonra çekim ekibinin diline dolanmaya başlayınca bir şekilde dizide de yerini almış. Howard'ın annesi Debbie karakterini canlandıran Carol Ann Suzy, 11 Kasım 2014 tarihinde hayatını kaybetti ve seslendirdiği karakter de sonradan diziden çıkarılmıştır. Leslie karakterini canlandıran Sarah Gilbert, Leonard karakterini canlandıran Johnny Galecki ve Mary karakterini canlandıran Laurie Metcalf, diziden önce ve dizi devam ettiği zamanlarda Roseanne isimli dizi projesinde beraber rol almışlardır. Rush karakterini canlandıran Kunal Nayyar ve Leonard karakterini canlandıran Johnny Galecki, aralarında 6 yaş olsa da ikisi de 30 Nisan doğumludur. Debbie karakterini seslendiren Carol Ann Suzy ve Amy karakterini canlandıran Mayim Bialik, diziden önce Blossom isimli dizi projesinde beraber rol almışlardır. Dizinin IMDb'ye göre en iyi bölümü 9.6 puanla 12. sezon 24. bölümüdür. Yani dizinin final bölümüdür. En kötü bölümü ise 6.8 puanla 9. sezon 1. bölümü, 10. sezon 22. bölümü ve 12. sezon 5. bölümüdür.